Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere internetten ücretsiz aldığım bir orkideyi göstermek istiyorum. Bakın şöyle yapraklarında güneş yanıkları var. Güneşte çok fazla kalmış. Evet, orkidemizi incelemeye devam ediyoruz. Şu ortada da aynı şekilde güneş yanığı var. Ama genel sağlığı iyi görünüyor. Genel itibariyle yaprakları canlı yeşil görünüyor. Evet. Budaması doğru yerinden yapılmış. Bakın budamalarını gösteriyorum. Evet. Şimdi saksısından çıkartalım. İçerisinde su bırakılmamış ama fazla sulanmış biraz. Evet, köklerine bakıyoruz. Kökleri de çoğunluk sağlıklı görünüyor. Arada çürümüş kökler var. Normalde kök bakımı yapılması lazım ama Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında orkide direkt kök bakımı yapmak risklidir. Bu nedenden dolayı direkt komple kök bakımı yapmayacağım ama ne yapacağım? Orkidelerde yeni alınmış orkidelerde şu orta noktada süngerimsi bir yapı oluyor. O yapıyı üst taraftaki toprağı biraz alıp ortasını temizlemek istiyorum. Ve buraya yeniden toprak yapmak istiyorum. Şöyle gösteriyorum, bakın orta kısmı alıyorum. Bu orta kısmındaki süngeri neden koyuyorlar? Üretim aşamasında, bakın şöyle çıkartıyorum yavaş yavaş. Üretim aşamasında, marketlerde satış aşamasında çok uzun süre susuz kaldığı için burası su topluyor ve uzun süre susuzluğa dayanabiliyor. Ama aldıktan sonra bu orta taraf bilinmediğinden dolayı burası yavaş yavaş ortadaki kökleri çürütebiliyor. Bu nedenden dolayı çiçekler döküldükten sonra uygun bir zamanda kök bakım yapmak gerekiyor. Bakın şu ortaya görüyor musunuz? Evet, ortasını komple çürütmüş. Şu süngerimsi yapılar, bakın bildiğiniz sünger gibi bu su topluyor ve ortasındaki kökleri çürütüyor. Bundan kurtarmış olduk. Şöyle ortasını tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi orta tarafını komple çürütmüş, köklerine zarar vermiş. Şimdi şöyle yeni toprak getirdim. Bu aldığımız kısma yeni orkide toprağı, yani ağaç kabukları koyarak bu kısmı dolduruyorum. Gördüğünüz gibi orkidemizi direkt saksısından çıkartmadık. Sadece üst kısmındaki toprakları aldık. Sonra ortasındaki süngerden kurtardık ve şu anda yeniden taze topraklar ekliyoruz. Şu anda bunun sulamasını yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Çünkü bir orkidenin sulanması için suya ihtiyacı olması gerekiyor. Bu orkide, dikkat ederseniz bakın, kökleri yeşil duruyor. Kökleri yeşil duran orkideyi sulamamak lazım. Bu ne zaman griye dönerse ondan sonra sulamak lazım. Evet, şöyle gösteriyorum. Yapraklarının gelişimini de kontrol edeceğim. Bakın şu sünger, ortadan aldığımız süngerimsi yapı. Ve evinize yeni gelen orkideleri mutlaka diğer orkidelerinizin yanına bırakmayınız. Yapraklarda hastalıklar olabilir, diğer orkidelerinize geçebilir. Bu nedenden dolayı öncelikle ayrı yere konumlandırınız. Sonra evet, diğer orkidelerinizle yan yana koyabilirsiniz. Evet, bu orkide ile alakalı yaptığım bakımı sizlerle paylaşmak istedim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Evet, şöyle gösteriyorum. Şimdi bu orkidemizi saksısına koyacağız ve yerine koyacağız. Evet, orkide bakımlarıyla alakalı, diğer çiçeklerle alakalı sorularınız varsa yorumlara yazınız. Bakın şöyle ayrı bir yere koydum, konumlandırdım. Diğer orkidelerim bakın şu tarafta. Evet, bunlar da bazıları çiçeklerini yavaş yavaş döküyor. Bazıları yeni yeni çiçek dalları çıkartıyor. Bakın şöyle gösteriyorum. Sizler de orkide bakımında bunlara dikkat ederseniz, özellikle sulamasına dikkat ederseniz bu şekilde orkideleriniz sağlığına kavuşur. Bu orkide de yavaş yavaş sağlığına kavuşacak, yeni çiçekler açacak. Evet, abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. İyi günler.